Başlangıçta burada hiçbir şey yoktu. Ama 24 gün içinde bu kutuda hayat başladı. Ne bir motor, ne bir filtre. Peki boş bir akvaryum yaşayan bir dünyaya nasıl dönüşür? Şimdi izleyeceğiniz şey bir avuç çakılın, kuru bir dalın ve sabrın hikayesi. Her dünya temiz bir sayfayla başlar. Önce geçmişin izlerini sildim. Kireci limonla yumuşattım. Taş gibi olmuş lekeleri tek tek söktüm. Daha sonra bu akvaryumu durulayıp bütün su damlalarını kuruladım. Artık elimizde bomboş bir sahne vardı. Ve bu sahnenin ilk oyuncusu su değil, toprak. Ve bu sıradan bir toprak değil. Bunu bir dere yatağından topladım. İçinde yıllarca oluşmuş bilgi var. Gerçek bir nehrin tabanından gelen, hali hazırda hayatla tanışmış bir toprak. Köşeye de küçük bir taş koydum. Bu dünyamızın ilk dağıydı. Ve elbette ilk denetim yapılmadan hiçbir proje başlamaz. Baş mühendisimiz Chico tabanı onayladı. Ve suyu doldurmak için bu aparatı kullanıyorum. Bu aparat için bir teşekkür borcum var. Bunu bir takipçimiz Durali abi bana hediye etti. Ve akvaryuma suyu doldururken bu aparatı kullanıyorum. Bunun sayesinde su daha kontrollü oluyor ve tabanı bozmuyor. Buradan kendisine çok çok selamlar. Ve nihayet suyu doldurdum. İlk anda her şey kahverengimsi bir bulanıklıktaydı. Henüz hiçbir şeyin oturmadığı kaosun içinde bir başlangıç. Bir gün sonra tozun bir kısmı dibe çökmüştü. Su yavaş yavaş kendini topluyordu. Ama bir şey eksikti. Her dünyanın bir güneşe ihtiyacı var. Bir tavan ledini alıp köşeye sıkıştırdım. Bazen en iyi çözüm en pratik olandır. Işık geldi ama sahne hala boştu. Bu dünyaya hayat katacak ilk parçaları aramak için dışarı çıktım. İlk yaprak çok çürümüştü. İkincisinde ise çoktan biri yaşıyordu. Minik bir kara salyangozu yaprağı kendine ev edinmişti. Üçüncüsü ise bir sürprizdi. Kıvırık yaprağın içinde bir böcek ailesi yaşıyormuş ve hepsi bir köşeye dağıldı. Burası onların eviydi ve yaprağı bulduğum yere geri bıraktım. Çünkü ben bir dünya kurmaya çalışıyordum ve bunu bir başka dünya yıkarak yapamazdım. Sonunda doğru yaprakları buldum. Kuru çınar yaprakları. Onları yıkadım ve suya bıraktım. Islansınlar ve yumuşasınlar diye. Henüz bilmiyordum ama bu yapraklar az sonra başlayacak kaosun kıvılcımı olacaktı. Ertesi gün su biraz daha berraklaşmıştı. Yapraklar tek tek denetimden geçti. Ve daha sonra akvaryumun içine indiler. Dedemden aldığım bir asma dalı. Kupkuruydu ve üstü kabuk doluydu. Bu kabukları soydum, dalı yıkadım ve akvaryumun içine yerleştirdim. İşte şimdi bir manzaramız vardı. Bir dağ, dökülen yapraklar ve onların arasında yükselen yaşlı bir dal. Daha şimdiden yaprakların üstünde lif gibi incecik şeyler belirmeye başlamıştı. Henüz ne olduklarını bilmiyordum ama bir şeyler kıpırdıyordu. Ve kaos başladı. Bir gün sonra suyun içindeki berraklık gitmişti. Eklediğim her şey suyu bulandırmıştı. Bir an durdum ve eksik olan ne diye baktım. Siz de fark ettiniz mi? Hemen diğer akvaryumdan birkaç dal eladoya budayıp buraya ekledim. Yüzeyde oluşan ince zarı da peçeteyle aldım. Suyun nefes alması gerekiyordu. Ve o an fark ettim ki suyun içinde bir şeyler uyanmaya başlamıştı. Bu durumu Chico'ya danışmak istedim ama Chico meşguldü, çok meşguldü. Yine de onu göreve çağırdım ve verdiği rapor netti. Bu asma dalı henüz bu dünya için hazır değildi. Kabuklarından tamamen arındırılması gerekiyordu. Ertesi gün suyun kokusu da rengi de değişmişti. Suyun taze koparılmış asma yaprağı gibi keskin bir kokusu vardı ve eskisinden çok daha bulanıktı. Bu dal içindeki her şeyi suya bırakıyordu. O yüzden onu çıkardım ve kaynattım. Tam 3 kez. Her kaynamada su kahverengiye boyandı. Ancak son kaynatmada bu renk azaldı. Dal yumuşadı ve kalan kabukları kolayca temizleyip soydum. Suyun bir kısmını boşaltıp taze su ekledim.
Daha sonra beklenmedik bir şey oldu. Sadece bir gün sonra su yeniden berraktı. Yaprakların kenarındaki lifler uzamıştı. Koku hala vardı. O yüzden biraz daha su değiştirdim. Kuruyan dalı da tekrar yerine koydum. Ve su ertesi gün tekrar bulandı. Bu noktada bir karar verdim. Artık ben müdahale etmeyecektim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Gerisini doğaya bırakıyorum. Ve tam geri çekildiğimde bir şey fark ettim. Şu sineklere bakın. Normal sineklere benzemiyorlar. Dalın sudan çıkan ucunu kendilerine yuva yapmışlar. Onları çekerken bir şey fark ettim. Suyun yüzeyi de artık hareket ediyor. Bir sürü minik canlı burada sessiz bir telaşla çalışıyordu. Su yüzeyi yaşamaya başlamıştı. Tam bu kritik dönemde hayat araya girdi. Evimi taşımaya başladım. Günlerce bu akvaryumla ilgilenemedim. Geri döndüğümde suyun yüzeyi kalın, beyaz bir tabakayla kaplanmıştı. Biyofilm. Bir kısmını aldım ama yapabildiğim bu kadardı. Akvaryumu valizlerin arasında yalnız bırakmak zorunda kaldım. Birkaç gün sonra suya baktığımda yüzey o kadar da yoğun biyofilm kaplı değildi. Belki de doğru olan buydu. Tek yapmamız gereken doğaya güvenmek. Sonunda taşındım. İlk iş akvaryumu yerleştirip ışığını açmak oldu. Artık bu dünyaya düzenli bir ışık verebilirdim. Suyun içi biyofilmle doluydu ve bu dünyaya ilk büyük sakinini davet etme vakti gelmişti. Bir salyangoz. Akvaryuma bir salyangoz ekleyip onu takip ettim. Sudan dışarıya çıkmaya çalışırsa bu kötüydü. Ama o taşların ve camın üzerinde gezinmeyi seçti. Bu iyiye işaretti. İlk canlımız yeni dünyasını keşfe çıkmıştı. Yüzeyde biyofilm oluşmaya devam ediyordu. Muhtemelen hala bu dalın etkisi. Peçeteyle alıp suyu tazeledim. Ve sonra kameramı hızlandırdım. Şuna bir bakın. Bu akvaryumda hiçbir motor yok. Hiçbir filtre de yok. Suyu hareket ettiren mekanik hiçbir parça yok. Ama su akıyor. Bakteriler bir bulut gibi görünmez bir rüzgarla süzülüyorlar. Sanki içeride bir motor varmış gibi. İşte bu doğanın motoru. Hayatın kendisinin yarattığı sessiz ve durmayan bir nefes. Günler geçtikçe su artık berraklaşmış, kokusu bile güzelleşmişti. Sadece camda ufak ufak şeyler oluştu ki bunlar hep bakteri patlamalarından sonra ortaya çıkar. Şimdi son bir hamle yapacağım. Buna bakteri çakışması diyelim. Şaka, öyle bir teknik yok. Ben uydurdum. Ama yaptığım şeyin arkasında gerçek bir bilim var. Kısaca anlatayım. Elimde 2 ayrı kavanoz var. Biri yağmur suyu ki bunu biliyorsunuz. Diğeri de yeni yaptığım akarsu kavanozu. Her birinden bir kepçe alıp akvaryuma ekliyorum. Bunu yapınca bambaşka ortamlardan gelen bakteriler yeni dünyada bir araya geliyor. Ve aralarında sessiz bir rekabet başlıyor. Doğada buna rekabetçi dışlama denir. Aynı kaynağa göz diken türlerden yalnızca en güçlüsü, en iyi uyum sağlayan hayatta kalır. Yani ben bir savaş başlatmıyorum. Sadece doğaya daha fazla aday sunuyorum. Hangisinin kazanacağına da o karar verecek. Ve sonunda bu dünyanın biyolojik yaşamı çok daha güçlü, çok daha dayanıklı olacak. Son durumu Chico'ya onaylatmak istedim. Ama tahmin edin, yine meşguldü. Onun yerine kamerayı dünyanın kalbine çevirdim. Ve gördüğüm şey beni şaşırttı. Dalın üstünde kurtçuklar yürüyor. Biyofilmin içinde kum tanesi gibi sayısız canlı kıpırdıyordu. Birkaç hafta önce bomboş olan bu cam kutu artık yaşamla dolup taşmaya başlamıştı. Ve sonunda su hiç olmadığı kadar berraktı. Salyangozumuz da durmadan çalışıyordu. Ben de camlardaki oluşumları hafifçe temizledim. Bunlar yosun değil, bakteri patlamasından geriye kalan izler ve kolayca temizlenebiliyorlar. Bunu sadece sizin için, daha net bir görüntü yakalayabilmek için yaptım. Çürümeye başlamış Elelua parçasını da kestim. Ve salyangozumuz yalnız kalmasın diye ona bir arkadaş buldum. Suyun içinde duman gibi süzülen yüzlerce beyaz noktacık, hareket eden, çalışan, çoğalan minik canlılar. Bunların tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum ama bir şeyden kesin eminim. Bunlar dünyanın temizlikçileri ve hepsi sizin için iyi haber. Bundan sonrası çok hızlı oldu. Elodea her yöne sürgün vermeye başladı. Yeni filizler, yeni dallar. Bunlar bir bitkinin mutlu olduğunun en güzel kanıtı.
Dalın üstündeki biyofilm o kadar çoğaldı ki artık yaşlı bir bilgenin sakalı gibi suya doğru sarkıyordu. Bu sırada suyun içindeki beyaz noktacıklar da azalmaya başlamış gibiydi. Çünkü denge kuruluyordu artık. Kaos dönemi bitmişti. Herkes kendi yerini bulmuştu. Salyangozlar her köşede yemek peşinde. Her şey huzur içinde. Tam bu anda kötü bir şey oldu. Eski karides akvaryumunun lambası suyun içine düşmüştü ve içine epey su girmişti. Bu kötü çünkü lambanın içindeki lehimlerden suya ağır metal ya da bakır karıştıysa oradaki tüm karidesler tehlike altında demekti. Hemen karidesleri tek tek yakalayıp güvenli bir kaba aldım. Büyüttüğüm yosun topunu da yanlarına koydum. Tutunacak bir dalları olsun diye. Sonra yavaş yavaş damla damla yeni dünyanın suyunu o kaba ekledim. Onları yeni evlerine yavaş yavaş alıştırdım. Suyun sertliğini ölçtüm. Biraz dinlenmiş çeşme suyu ayarladım. Yosun topu işe yaramıştı. Minik karidesler ona tutunmuştu. Önce tek bir karidesi yeni akvaryuma bıraktım ve onu dikkatlice izledim. Hiçbir kötü tepki vermedi. Aksine keyfi yerinde görünüyordu. Bu beklediğim bir işaretti. Geri kalan tüm karidesleri ve yosun topunu yeni evlerine taşıdım. Ve onlar taşların üzerindeki kahverengi oluşumları, haftalardır kurduğum biyolojik temeli hemen yemeye başladılar. Yapraklarda, taşlarda, her yerde çalışan karidesler vardı. Bu dünya onlar için bir ziyafet sofrasına dönüşmüştü. ...24. gün. Hatırlayın, 24 gün önce burada hiçbir şey yoktu. Boş bir akvaryum, bulanık bir su, suyu bozan inatçı bir dal. Şimdi ise karidesler dalların ve yaprakların üzerinde geziniyor. Salyangozlar camda kendi yollarını çiziyor ve gözle göremeyeceğimiz binlerce canlı bu dünyayı ayakta tutuyor. Hiçbir motor olmadan, hiçbir filtre olmadan. Sadece biraz çakıl, biraz sabır ve doğaya duyulan güvenle. Bu küçük bir akvaryumun değil, yaşayan, nefes alan kusursuz doğanın hikayesiydi. Ve bu akvaryum şimdi yaşamaya başlıyor.